Hello Namaste. Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi 11 gün süren Ganesh Chaturthi Festivali hala devam ediyor. Ve bu festivale ithafen bugünkü videoda da Ganesh hakkında bazı şeyler anlatacağız. Ganesh kimdir? Doğum hikayesi nedir? Bu soruları cevaplamaya çalışacağız. O zaman hadi en baştan başlayalım ve Ganesh'in nasıl doğduğunu anlatalım. Çünkü hayatı gibi çok ilginç olan doğumu da en eski yazıtlarda anlatılıyor. En önemli tanrılardan biri olan Shiva ve onun eşi Parvati aslında Ganesh'in anne ve babasıdır. Siz de öğrendikçe fark edeceksiniz ki Hint kültüründe her erkek tanrının karşılığı olan bir kadın tanrıça vardı. Buradan bu kültürde kadın erkek eşitliğinin çok eski zamanlardan beri aslında var olduğunu anlıyoruz. Çünkü kadın tanrıçalar ve erkek tanrılar aslında birbirine tamamen eşit şekilde ibadet edilir ve önem dereceleri eşittir. Hatta çoğu yerde bazen kadın tanrıçaların daha güçlü olduğunu ve daha önemli olduğunu görüyoruz. O zaman hikayemize devam edelim. Tamam. Parvati ve Shiva beraberdir. Ancak bu normal bir evlilik gibi değildir. Yani aralarında normal evliler gibi fiziksel ilişkileri yoktur. Bunun sebebi çok farklı bir hikaye. Bir gün bundan anlatırız. İsterseniz yorum yazabilirsiniz. Evet. Shiva çoğu zaman dışarıdadır. Uzun meditasyonlar yapar. Bazen yıllarca sürer. Ve Parvati hep yalnız kalır. Daha önce Parvati yaşadığı bazı olaylar sonucunda asla çocuk doğuramayacağına dair bir lanete sahiptir. Ve bu yüzden Parvati aslında annelik duygusu için özlem duyar ve bir çocuğun hayatında olup onu yetiştirmenin nasıl bir duygu olacağını her zaman çok merak eder. Parvati, Shiva ile tanışmadan önce çok fazla tapasya yaptığı için, yani tapasyanın ne demek olduğunu bilmeyenler için söylüyorum. Tapasya aslında bizim sufilerimizin çile çekmek dediği olaya benziyor. Yani normal hayattaki problem yaşadığımızda kullandığımız çile değil. Bilerek, isteyerek ruhani bir seviyeye ulaşmak için aslında bile isteyen yapılan bazı eylemlerdir. Mesela bir hurmayla 40 gün oruç tutmak gibi. Ve Parvati de tapasya dediğimiz, yani bizim çile dediğimiz bu olayı çok fazla yaptığı için zamanında belli bir ruhani seviyeye erişmiş ve belli mucizeleri gösterebilecek seviyeye gelmiş bir karakter. Bizim zamanında ermiş dediğimiz kişiler gibi yani. Evet. Yani bir takım mucizeleri yaratabilecek özel bir kişiydi zaten. Ki zaten Parvati tanrıça. Ve Bir gün banyo yaparken kullandığı sandal ağacı macunu ile toprağa karıştırıp bir erkek çocuğu figürü yaptı. Ve bu ruhani güçlerine kullanarak bu çocuk figürüne can verdi. Ve şimdi Parvati'nin bir oğlu vardı. Her zaman çocuğu olmasını isteyen Parvati'nin sonunda kendi çocuğu vardı. Ve birlikte yaşamaya başladılar. Parvati sonunda anne olmuştu. Aradan zaman geçer. Shiva dağda meditasyondayken bu çocuk 12 yaşına gelmiştir. Bir gün Parvati tekrardan banyo yaparken yanına kimsenin gelmesini istemez. Hatta Shiva'nın bile gelmesini istemez. Yani kendi kocasının bile orada bulunmasını istemez. Tamamen tek başına, kimse tarafından rahatsız edilmeden, kimse tarafından görülmeyecek bir şekilde banyosunu yapmak ister. Ve banyosuna başlamadan önce oğluna tembih eder. Sakın ama sakın bu kapıyı hiç kimseye açma. Ve bu sıradan 12 yıl meditasyondan sonra Shiva eve dönmektedir. 12 yıl mı? Evet. 12 yıl aralıksız meditasyon. Evet. 12 dakika bile doğru yapamıyoruz. Kesinlikle. Ve Shiva kapıda çocuğu görür. Tabii ki tanımaz. Çocuk da onu tanımaz. Çünkü hiç görmemiştir. Ve çocuk onu içeri sokmaz. Shiva sen kimsin der. Çocuk der ki kim olduğumun önemi yok. İçeri giremezsin. Çünkü annesi bunu istedi. Ve aslında çocuk annesini dinleyen ve annesinin de ona inanılmaz güvendiği, bu yüzden kapıya güvenlik olarak diktiği bir çocuktur. Evet. Ve annesinin sözünden asla çıkmaz. Hatta çocuk gelen kişinin gerçekten Shiva olduğunu bilseydi bile hayır diyecekti belki de. Çünkü o kadar kendini adamıştı ve o kadar annesinin sözünden çıkmıyordu.
İçeriye alınmayacağını duyan Shiva inanılmaz derecede sinirlenir. Ve o meşhur 3 başlıklı mızrağını fırlatır ve çocuğun kafasına uçurur. Hintli aileler çocuğunu işte böyle dövüyor. Ama tabii bu başka bir seviye. Sizde genelde terlik var değil mi? Öyle terlik var. Evet terlik var, oklava var. Türkler gibi aslında. Etrafında ne varsa sinirliyken onu fırlatıyorsun. Ve böylece çocuk ölmüş olur. Ve dışarı çıkıp kendi yarattığı çocuğun öldüğünü gören Parvati inanılmaz derin bir üzüntüye boğulur. Tanrıçanın çok üzüldüğünü gören Shiva ne yapacağını şaşırır ve bu hatasını düzeltmek için ormana adamlarını gönderir ve onlara şöyle emreder. Bulduğunuz ilk hayvanın kafasını bana getirin. Ve gördükleri ilk hayvan bir bebek fildir. Ve filin başını Shiva'ya getirirler. Shiva onun başının çocuğun başını yerine koyar ve ona yeniden hayat verir. Böylece bu erkek çocuğu yeniden doğar ve bu çocuk Ganesh'tir. Yani Ganpati. Ganapati zaten kelime olarak da fil başlı demek. Evet. Bütün bunlardan sonra Shiva fark eder ki aslında Parvati şimdiye kadar içindeki boşluğu doldurmaya çalışmıştır. Ve Shiva Parvati'ye der ki içindeki boşluğu böyle dolduramazsın. Kendini bu şekilde tamamlayamazsın. Materyal şeyler, ilişkiler, fiziksel dünyadan arzuladığın şeyler senin içindeki boşluğu doldurmana hiçbir zaman yetmeyecek. Seni tamamlayacak tek şey aydınlanmadır, öz farkındalıktır. Ve bu şekilde Shiva ona yogayı öğretmeye karar verir. Evet. Yani aydınlatmaya giden yolu. Ve şunu söyleyeyim. Yoga aslında sadece belli hareketlerden oluşan o gördüğünüz egzersizler değil. Yoga'nın gerçek anlamı birleşmek demek. Yani özün yaratıcıyla birleşmesi anlamındadır. Farkındalıktır. Öz farkındalık. Yani sanki bir gün kalkarsın, uyanırsın ve her şeyi anlarsın. Yani gerçekten uyanırsın. İşte onun gibi. Ve işte Ganesh'in doğum hikayesi buydu. Ganesh Chaturthi ise bu olaya ithafen kutlanır. Bu hikayedeki bazı detaylar aslında anlatan kişiye göre değişiyor. Bazı kaynaklarda ve bazı yerlerde bazı detayları değişken görebilirsiniz. Yani şimdi şu anda internete girip Ganesh, Parvati, Shiva yazarsanız, bunları araştırırsanız bazı yerlerde farklılıklar görebilirsiniz. Mesela bazı yerlerde Parvati'nin sandal macunu yerine zerdeçal macunu kullandığı yazar. Evet. Ya da mesela bazı insanlar diyor ki Shiva'nın etrafındaki bazı mistik yaratıkların ismi Gana'ydı. Bu kelime aynı zamanda da fil anlamına geliyor. Ganapati figürü yapan bir artist bunu yanlış anlayıp fil şeklinde yapınca Ganpati böyle yansıtıldı deniyor mesela. Yani bu şekilde bazı farklı açıklamaları veya anlatımları var. Yani bir hikayeyi birçok şekilde anlatabilirsin. Ama bu hikayenin ana bölümü değişmiyor. Yani Ganesh'in nasıl yaratıldığı. Önemli olan inanan kişinin yaratıcıyı nasıl algıladığıdır. Yani sen Tanrı'yı nasıl görüyorsan önemli olan o. Tanrı'yı nasıl anlıyorsan, nasıl algılıyorsan, nasıl adanmışsın bu. Yani aslında Tanrı'nın kendisiyle alakalı değil. Sen Tanrı'ya nasıl adanmışsın onunla alakalı. Aslında Tanrı fikri, ona inanılış, onu nasıl algıladığımız tamamen farklı bir konu. Hintliler bile bunları aslında yanlış anlıyor. Yani şöyle diyebilirler mesela sadece idoller işte geri kafalı inançlar falan. Ama aslında çoğu şeyin arkasında bilimsel bir gerçek yatıyor. Eğer siz de bunlar hakkında daha çok şey bilmek isterseniz, diğer tanrılar hakkında hikayeler duymak isterseniz bizden ya da onların zamanında neler yaptığını, neler yaşadığını aşağıya mutlaka yazın. Onlarla ilgili de bir seri yapabiliriz. O zaman bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda Ganesha neden önemli? Neden insanlar Ganesha'ya bu kadar saygı duyuyor? Ve bu festivali sonunda neden onu suya bırakıyorlar? Bunları anlatacağız. Görüşmek üzere. Bye bye. Bye bye.